Peugeot 508 ile birlikteyiz. Peugeot'un orta sınıf sedanı olan 508 makyajlanarak daha dikkat çekici bir hale kavuştu. Bakalım 508 bu yenilenmenin ardından rekabette söz sahibi olacak hale gelebilmiş mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Peugeot 508 geçirdiği makyajla birlikte çok daha dinamik ve prestijli bir görünüme kavuştu. Kaputtan alınıp panjurun ortasına yerleştirilen aslan logosu ve onun üzerindeki Peugeot yazısı yeni marka kimliğini vurguluyor. Yeni full led farlar da teknolojik anlamda 508'in bir hayli yol kat ettiğinin göstergesi. 2817 mm'lik dingil mesafesiyle 508 rakiplerinden bir adım önde. Yeni stop grubu ve yeni tasarım arka tampon 508'in arkasındaki başlıca yenilikler. Bagaj kapağı eskiden olduğu gibi 508'in sıfırının ortasına basılarak açılıyor ve 473 litrelik değeriyle sınıf ortalamalarında yükleme hacmi sunuyor. Peugeot 508'in içi makyajdan pek nasibini almamış. Burada fark edilir bir değişiklik söz konusu değil. Malzeme kalitesi yüksek kokpitte kumandaların yerleşimi iyi, erişimi de kolay. Ancak aynı şeyi küçük eşya gözleri için söylemek zor. Çünkü burada sadece elinizin altında küçük kapaklı bir göz ve yine küçük denebilecek bir kol dayama var. Ayrıca bardaklıklar ön konsolun içinden çıkıyor ve buraya su şişesi gibi bir şey koymaya çalıştığınız zaman bu şişe multimedya ekranını büyük oranda perdeliyor. Bence bu da büyük bir eksiklik. Sonuç olarak kokpitin görünüm olarak kaliteli ancak kullanışlılık olarak zayıf olduğunu söylemem lazım. Motoru çalıştırmak ve el frenini indirmek içinse direksiyonun solundaki düğmelere basmak zorundasınız ki bu ilk başta gerçekten alışkanlıklara bayağı zıt geliyor. Arka sırada sunulan yaşam alanı oldukça iyi. Burada yetişkinlerin rahatlıkla oturabileceği diz mesafesi sunuluyor. Baş mesafesi de hiç fena sayılmaz. Şaft tüneli olmaması ve buradaki oyukluk neticesinde 3. yetişkin burada zorlanmadan oturabilir. Ayrıca arka sıraya özel havalandırma düğmelerinin sunuluyor olması da önemli bir avantaj. Gelelim 508'in motor ve sürüş özelliklerine. 508 ülkemize 1.6 dizel, 2.0 dizel ve 1.6 benzinli olmak üzere toplam 3 farklı motor seçeneği ile ithal ediliyor. Kullanmış olduğum 508'de 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor görev yapıyor. 165 beygir güç ve 240 Nm tork üreten bu motoru 508'de sadece 6 kademeli otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Motorun çekişi genel olarak iyi, performans anlamında iyi işler ortaya koyuyor. 508 her ne kadar 1.4 tonluk bir sedan olsa da motor canlı yapısıyla bu gövdeyi rahatlıkla kaldırıyor ve bence övgüyü hak ediyor. Hızlı geçişlere sahip şanzımanın motorla uyumlu olması da bence bir diğer artı. Vitesleri isterseniz vites kolu üzerinden, isterseniz de direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklarla manuel olarak değiştirebiliyorsunuz. Süspansiyonların yapısı konforla dinamizmi bir arada sunacak şekilde ayarlanmış. Genel olarak 508 ile konforlu sürüşler yapabiliyorsunuz. Ama zaman zaman zeminin bozuk olduğu alanlarda süspansiyon konforu düşüyor ve gürültülü çalışıyor. Yol tutuş konusunda da 508 sınıf standartlarında bir tavır sergiliyor. Eğer limitleri fazla zorlamazsanız kesinlikle çizgisinin dışına çıkmıyor. Direksiyon tepkileri çok hızlı olmasa da beklentileri karşılayacak bir yapıda. Gelelim 508'in yakıt tüketimi konusuna.
Ben bu aracı bir haftadır kullanıyorum ve bu süreçte 300 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 9.6 litrelik bir yakıt tüketim değeri gösteriliyor. Bu değer ilk bakışta yüksek gibi gözükse de 508'in boyutları ve motorun 165 beygirlik gücü ve sunduğu performans dikkate alınınca bence fena sayılmaz. Yenilenen 508, kaliteli kokpiti ve modern yüzüyle rekabetin kıyasıya yaşandığı orta sınıfta dikkat çekmeye çalışıyor ve bence çekmeyi de başarıyor. Ama yine de kararınızı vermeden önce Skoda Superb videosunu izlemek için burayı, Ford Mondeo videosunu izlemek için burayı, Opel Insignia videosunu izlemek içinse burayı tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere.